Fermilab, Amerika'nın Chicago eyaleti yakınlarında 1967 yılında Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı adıyla kurulmuş bir parçacık hızlandırıcı laboratuvarıdır. 1974'te İtalyan fizikçi Enrico Fermi'nin anısına Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı olarak kısaca Fermilab olarak anılmaya başlanmıştır. İçerisinde farklı alanlarda araştırmalar yapılabilecek komple bir kampüs olan laboratuvarın en önemli bölümü 2011 yılında çalışması durdurulan Tevatron parçacık hızlandırıcısıdır. Tevatron 6.3 kilometrelik toplam uzunluğuyla CERN'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısının ardından dünyanın en büyük ikinci parçacık hızlandırıcısıdır. Tevatron'da yapılan deneylerde elde edilen belki de en büyük başarı, atomun çekirdeğinde bulunan proton ve nötronun yapısını oluşturan atom altı parçacıklardan yarı kuarkın T-kuark 1995 yılında tespit edilmesi olmuştur. Bunun yanında hızlandırıcının en güncel başarısı 3 Kasım 2008 tarihinde 2 tuhaf kuark ve bir aşağı kuarktan oluşan aşağı omega baryonunun keşfidir. Bu keşif sayesinde kuarkların maddeyi nasıl oluşturdukları daha da açıklığa kavuşmuştur. Yüksek enerji parçacık hızlandırıcı deneylerin yanı sıra Fermilab, bazı sabit hedef hızlandırılan parçacıkların sabit duran başka bir hedefe çarptırılması ve nötrino deneylerine de ev sahipliği yapmaktadır. Bu deneylerin en önemlileri kısa adlarıyla Minibon, Microbon, Psychebon ve Minos şeklindedir. 1967 yılında kurulan Fermilab'ın ilk direktörü Amerikalı fizikçi Robert Rathbun Wilson olmuştur. Görevine 1978 yılına kadar devam eden Wilson, İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika'nın meşhur Manhattan projesinde yer alan isimlerden de biridir. Wilson'ın ardından Leon Lederman görevi devralarak 1989'a kadar devam etmiştir. Ardından sırasıyla John Peoples, Michael Witterell ve Pierre Maria Odone Fermilab'ın direktörlüğünü yapmışlardır. 2013 yılında direktörlük görevine gelen Nigel Locklear halen bu görevini sürdürmektedir. Higgs bozonu ile ilgili araştırmalar onlarca yıl önce Amerika Enerji Bakanlığı'nın Chicago'daki Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'na başlamıştı. Amerika'nın sesinden Kane Faraburg, araştırmacıların yeni teknolojilerle parçacık fiziğinin gizemlerini çözme yolundaki çalışmalarına devam ettiğini bildiriyor. Batavia Illinois 14 Mart'ta İsviçre'de bilim adamları dünyanın en güçlü atom parçalayıcısıyla yaptıkları çalışmaların uzun süredir araştırılan ve tanrı parçacığı olarak da bilinen Higgs bozonunu ortaya çıkardığını söylediler. Bilim adamlarının doğadaki tüm maddelere kütle verdiğini düşündüğü bu atom altı parçacığın keşfi, evrenle ilgili büyük gizemlerle ilgili ipuçlarını beraberinde getirmiştir. Higgs ile ilgili araştırmalar onlarca yıl önce Amerika Enerji Bakanlığı'nın Chicago'daki Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'nda başlamıştı. Amerika'nın sesinden Kane Faraburg, araştırmacıların yeni teknolojilerle parçacık fiziğinin gizemlerini çözme yolundaki çalışmalarına devam ettiğini bildirmektedir. İsviçre'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısından farklı bir kıtada Fermilab'ın şebeke bilgisayar merkezinde Higgs bozonun nasıl işlediği ve bunun evren için ne anlama geldiği bilgisayarla ilgili inceleniyor. Robert Roser, elimizdeki veriler Higgs bozonu ile ilgili bilgilerden çok daha öteye gidiyor. Araştırmacı Robert Roser, Fermilab'da Büyük Hadron Çarpıştırıcısından geçen atomların oluşturduğu bilgisayar verilerini tarıyor. Robert Roser tekrar bir bildirimde bulunuyor. Bu bir altın madeni. Verileri yıllarca inceleyip ilginç bilgiler elde edebilirsiniz. Bu bizim onlarca yıl kullanacağımız bir bilgi kaynağı diye ekliyor. Ancak Roser, Fermilab'ın yeni keşifler için onlarca yıl bekleyemeyeceğini söylüyor.
Rather enerji önemli. Ne kadar fazla enerji kullanılırsa biz de o kadar bu parçacıkların içinde altyapılar olup olmadığını görebiliriz. Bu enerji seviyesine ulaşmak için teknik bölümde çalışan araştırmacı Andy Hooker, Fermilab'daki fizikçilerle yeni nesil parçacık hızlandırıcısı üzerinde yoğunlaşıyor. Bu bir gün Büyük Hadron Çarpıştırıcısını emekliye ayıracak. Andy Hooker, Fermilab'da inşasını planladığımız şey dünyanın en güçlü proton hızlandırıcısı olacak. Artık enerji cephesinde değil, yoğunluk cephesinde savaşacağız. Bu tip yoğun proton ışınının dünyada bir benzeri yok. Parçacıklar hadron çarpıştırıcısında olduğu gibi büyük bir çemberin çevresinde hızlandırılmak yerine bu 31 kilometrelik tesiste yapılacak çizgisel araçta iki parçacık ışınını düz çizgide birbirlerine yöneltecek. Bu atılan iki kurşunun ışık hızında birbiriyle çarpışması gibi. Andy Hooker devam ediyor. Çizgisel hızlandırıcının avantajı parçacıkları yörüngede tutma zorunluluğu olmaması. Bir şeyi düz çizgide göndermek bir çemberde yörüngede tutmaktan daha kolay. Ulusal çizgisel çarpıştırıcı kullandığı teknoloji Amerika'da Fermilab geliştirilmesine rağmen fizik mühendisi Alvin Harms projenin onaylanması durumunda bile Amerika'da inşa edilemeyebileceğini söylüyor. Alvin Harms, şu anda Japonlar çok ciddi şekilde uluslararası çizgisel çarpıştırıcıya ev sahipliği yapmak istediklerini görüyoruz. Ama uluslararası sözcüğü önemli. Bu sonuçta uluslararası bir çalışma. Uluslararası çizgisel çarpıştırıcı projesinde 24 ülkeden 300 üniversite ve laboratuvardan 2000 kişi çalışıyor. Projenin maliyeti ise 7 ile 8 milyar dolar arasında. Evet, Fermilab'la ilgili bu videomun sonuna geldik. Burada Fermilab'da en son yapılacak bu çizgisel çarpıştırıcı da dahil özellikle içine almaya çalıştım. Ama tabii çizgisel çarpıştırıcı şu anlık Amerika'da yapılamayacağına dair de böyle bir bilgi mevcut. Fermilab'ın çok fazla adını duymuşuzdur. Yani hadron çarpıştırıcısı kadar değil ama birçok bulguya ve birçok çalışmaya da imza atan bir laboratuvar orası da. Aynı büyük hadron çarpıştırıcısı CERN'deki gibi. Ve parçacık hızlandırıcı olarak da birçok deneye de ev sahipliği yapıyor Fermilab. CERN'de yapılmayan bazı deneyler orada devam ettiriliyor. Hatta CERN'in de bazı deneylerinin verileri bazen Fermilab üzerinde de inceleniyor. Bu şekilde parçacık hızlandırıcı Fermilab'la ilgili ne olduğunu, ne ürettiğini ya da ne bulduğunu size paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız.